Bu videoda herhangi bir gizem veya Sue'un babasının kim olduğuna dair kesin bir şey yoktur. Dizide bununla ilgili açıklama yapılmamıştır. Bu videoda dizide babası hakkında konuşulan sahnelere ve teorilere bakacağız. Selamlar dostlar, ben Beyti. Videoya geçmeden önce abone olup beğenirseniz çok sevinirim. İzleyenlerin büyük bir çoğunluğu kanala abone olmadan izleyip videoyu geçiyor maalesef. Umarım video hoşunuza gider. Hadi gelin beraber videoya geçelim. İlk olarak Suze kim ve nasıl görünüyor buna bakalım hızlı bir şekilde. Suze 13 Temmuz 1990'da doğmuştur. 12 yaşından beri gizemli barakanın bir çalışanı ve şu anki sahibidir kendisi. Esrarengiz kasabada doğmuştur. Suze Zodiac'taki soru işaretini temsil eder. Zaten tişörtünün üstünde de soru işareti bulunmakta. Bu Zodiac olayı da o çemberin etrafındaki her sembol kasabadaki birini temsil ediyor. Bunu son bölümde zaten görmüştük. O bölümü izlerseniz zaten ne demek istediğimi anlayacaksınızdır. Hadi gelin isterseniz soru işaretinden bahsetmişken bir de dış görünüşüne bakalım hızlıca. Suze açık kahverengi bir şapka takıyor. Açık şeftali rengi bir cilde sahip. Bunu söylemek ne kadar ayıp olur bilmiyorum ama kunduza benzeyen bir dişlere sahiptir Suze. Bu arada Suze 1.95 boylarında, kahverengi ayakkabılar, beş şortlar ve ön tarafında büyük koyu yeşil kötü boyalı bir soru işareti bulunan tişört giyiyor. Ayrıca da gıdısı var ve de yüzünde birkaç tane de kıl. Boynu kafasından daha geniş ya da öyle görünüyor ve bence dizinin en tatlı karakterlerinden biri kendisi. Benim en sevdiğim karakterlerden biri en azından Suze. Kendisi bu arada dizide bayağı çok bir sahnede gözüküyor. Gelelim babası hakkında olan bölümlere. Suze cüzdanını unutuyor ve Mabel ve Dipper cüzdanını buluyor. Tabi başta karıştırmamak gerektiğini falan söylerken cüzdanını karıştırmaya başlıyorlar ve kimliğinde 13 Temmuz'da bulundukları günde doğum günü olduğunu öğreniyorlar. Hemen ona bir sürpriz parti hazırlıyorlar. Mutlu olup sevineceğini düşünüp öyle bir hazırlığa başlıyorlar tabi ama Suze hiçbir şekilde mutlu olmuyor. Tabi bunun nedenini sorgulamaya başlıyorlar. Suze'a soruyorlar tabi. Suze söylemiyor, cevap vermiyor neden olduğunu. What's wrong? It's nothing. Daha sonradan Wendy gelip Sue'un doğum günlerinden nefret ettiğini söylüyor. Yani insanlar doğum günlerinden neden nefret eder diye düşününce de genelde tek bir şey oluyor. Eskide yaşadığı, yani doğum günlerinde yaşadığı bir üzücü olay olabilir. Yoksa başka türlü kimse doğum günden nefret etmez. Yani böyle bir durumda arkadaşınız için yapabileceğiniz iki şey var. Ya dünya üzerinden takvimden o günü kaldırtabilirsiniz. Tabi bu pek mümkün olmayacağı için ikinci seçenek arkadaşınızın yanında olup güzel vakit geçirmeniz belki de yeterli olabilir. Veya sadece yalnız bıraksanız daha iyi de olabilir. Daha sonradan Mabel ve Dipper Bland'in zaman makinesiyle 13 Temmuz'un geçmiş zamanına gidiyorlar ve Sue'un doğum günü partisi olduğunu görüyorlar. Her şey buraya kadar harika, doğum gününü kutluyor. Küçük bir çocuk. Her şey çok güzel görünüyor. Ta ki bu sahneye kadar Sue'un yanında boş bir sandalye var ve bir anda çocuğun biri gelip oraya oturuyor ve Suze de ondan kalkmasını istiyor. Babasına ait olduğunu söylüyor o sandalyenin. That's a seat of honor. Who's it for? Oh, it's for my dad, actually. I haven't seen him in like 8 years. Ve 8 yıldır görmediğini söylüyor. Aslında zaten burada her şey anlaşılıyor nedeni. Bu doğum gününde babasının ama kesin olarak geleceğine inanıyor ama maalesef babası bu doğum gününde de gelmiyor. Muhtemelen bundan sonraki doğum günlerinde de aynı şeyi yaşamış. Babası ona bir kartpostal yolluyor ve aldığı kartpostalı diğer kartpostalların olduğu bir sürü kartpostal dolu bir kutunun içine koyuyor. Oy, ne kadar uzun anlattım ben ya. Kısacası aslında babasından dolayı doğum günlerinden nefret ettiğini bu bölümde açıkça bir anlaşılıyor. Peki gelelim babasının kim olduğu konusuna. Büyük annesi Sue'un babasını tam bir pislik olduğunu söylüyor. Yani ölmüş falan olamaz. Susie's father is a deadbeat. Eğer babası ölmüş olsaydı ve Sue'za bilmiyor gibi yapmış olsaydılar, babaannesi eminim ki böyle bir şey demezdi. Tabii belki de ölmüştür, babaannesinin de haberi yoktur. Bu da ayrı bir konu ama bence haberi var. Bu arada babası New Orleans diye bir yerdeymiş. Yani bu sahnede öyle söylüyor. Burası da Amerika'nın en hareketli liman şehirlerinden biri olarak kabul edilmiş bir şehir. Tabii Mabel'la Dipper bu olayları görüyor ve Glabner Savaşı'nı Suze için kazanıp bir dilek hakkı kazanıyorlar ve bunu Suze'a vermek istediklerini söylüyorlar. Yani düşünsenize, elinizde bir küre var ve ne dilerseniz gerçek olacak. Ya muhtemelen hepimiz aynı şeyi dilerdik, sonsuz dilek hakkı, ama Suze öyle yapmıyor. Suze Mabel'la Dipper'ın üstünün temizlenmesini diliyor. Ciddiyim, gerçekten bunu istiyor. Ya neden bunu yaparsın ki? En azından bir daha güzel bir şeyler bence dilenebilirdi ya. Daha sonradan bunu neden böyle yaptıklarını sorduklarında You didn't care about me enough to visit me once, let alone fight monsters through time and space like you do. artık ailemin kim olduğunu biliyorum ve onlar da sizsiniz diyor. Tam burada keşke en azından güzel bir şey dileseydin derken aslında Sue'un başka bir şey daha dilediğini görüyoruz. Bir pizza dilemiş ama sınırsız bir pizza. Bence size bunu samimi söylemeliyim, çok güzel bir dilek. Düşünsenize, istediğiniz kadar pizza yiyebiliyorsunuz. Yedikçe bitmiyor.
Bir başka bölümde ise Mabel kendi dünyasını yaratıyor ve adını da Mabelland koyuyor. Ve Mabelland'de istediği her şeyi yapabiliyor ve Sue'u etkilemek için babasını geri gelmiş gibi yapıyor. Tabii babasının yüzü bilinmediği için maske takmış. Ernesto adında maskeli biri geliyor. Sue bunun gerçek olmadığını bilse bile yine de babasının peşinden gidiyor. Sonuçta babasını onca yıl görmemiş, içinde olan bir şey var. O an olsun gerçekmiş gibi yaşamak istiyor haklı olarak. Dizide geçen yerler bu kadar maalesef. Daha fazla bir şey bahsetmiyor dizi bize. Belki 3. sezon çıksaydı bundan bahsederlerdi. Kim olduğunu veya onunla ilgili başka şeyler de vardır belki. Ama şu anlık bir şey yok. Tabii bir sürü teori kaynıyor. Esrarengiz Kasabanın Reddit ve fandom sayfalarında bir sürü teori var. İsterseniz gelin onlara da bakalım. İnsanlar genellikle babasının dizide gözüken yan karakterlerden biri olduğunu iddia ediyor. Yani bahsetmek istediği şey, kasabada dizide gördüğümüz karakterlerden herhangi biri Sue'un babası olabilir aslında diyor. Ama neden hiç Sue'a bir şey demiyor? Onca yıl ona bakmadığı için utanıp söyleyemiyor olabilir belki ama dizide bir sürü karakter var tabi. Hangisi babası olduğunu tahmin etmemiz imkansız. Bazı Reddit kullanıcıları da bir olayı yok, babası terk edip gitmiş, berbat bir adam olduğunu söylüyorlar. İlla her şeyin bir gizemi olmasına gerek yok. Yani bu da aslında olabilecek bir şeylerden biri. Ama dizide de birçok gizemin olması aslında insanları böyle bir araştırmaya sürüklüyor. Bu arada başka bir kullanıcı da zamanda yolculuk yapan adamın babası olduğunu iddia ediyor. Aslında birazcık düşününce bu mantıklı geliyor ama yani bunun da kesinliği yok. Mantıklı geliyor dediğim bu arada fiziksel olarak birazcık Sue'a benzettim nedense. Bazı kullanıcılar da asıl soru annesi kim diyenler de var. Biliyorsunuz ki babaannesiyle kalıyor Sue. Babasından da bahsediliyor ama annesinden hiç söz edilmiyor. Yaşıyor mu, ne oldu hiçbir şey bilmiyoruz. Belki annesi de yaşamıyor olabilir. Bu arada babasıyla ilgili olduğu gibi annesiyle ilgili de bir sürü teori bulunmakta. Babası annesini öldürüp polislerden kaçtığını veya annesinin vefat ettiği teorileri var. Ama bugünkü konumuz babası. Annesiyle ilgili zaten hiçbir şey bahsedilmiyor. Bir de bu fotoğraf var, babası olduğu iddia edilen. Gelin buna da bir bakalım. Kendisi Teletubby çadırının bir çalışanı. Sue'la aynı özelliklerin birçoğuna sahip ancak koyu gri bir kayak şapkası ve isim etiketli gri bir gömlek giyiyor. Başının tamamı siyah saçlara sahip ve sakalı yok. Alet kemeri var. Alet kutusu taşıyor. Tıpkı Sue gibi gıdısı var. Ayrıca çarpık bir burnu var. Sue'a gerçekten de çok fazla benziyor. Şu an söyleyeceğim şeyi bu arada Reddit'te gördüm. Herhangi bir doğruluğunu bilmiyorum ama Zeus kelimesi, yani bu adamın adı, Tanrı anlamına geliyormuş Latince'de ve Sue'un gerçek adı da İsa anlamıyla örtüşüyormuş. Öyle söyleniyor. Ne kadar doğru bilmem. İsimlerden de bir benzerlik varmış. Ama ben onun Sue'un babası olduğunu düşünmüyorum. Nedenini de şöyle söyleyeyim. Sue bu bölümde bir anda onu görünce tehditkar bir şekilde kötü kötü bakıyor. Babasını hatırlayabileceğini sanmıyorum. Hatırlasa en azından zaten yanına giderdi veya söylerdi Mabel'a Debra. Ama neden böyle kötü baktığıyla ilgili hiçbir fikrim yok. Belki görmek istemediği bir tanıdığı, bir akrabası olabilir. Gerçekten Sue'a da çok benziyor çünkü. Ama bu da ayrı bir gizem. Gelelim en büyük teoriye. Stan'in kardeşi babası olduğu iddiaları var. Bununla ilgili hem mantıklı hem mantıksız teoriler de bulunmakta. Benzemiyorlar. Öncelikle bu konuda kesin olabiliriz ama bazı insanlar anne babasına benzemeyebilir. Stan'in kardeşinin de birçok kimliğinin olması ve bayağı uzun süredir ortada olmaması ve bir anda Stan'in Sue'u işe alıp ona sahip çıkması. Hey, you, gumdrop. Think you can fix a golf cart? Well, I don't know if I... Boom, you're hired. İnsanları bir düşündürmüyor değil. Yani babasının o yolladığı kartpostaldaki ismin sahte olduğunu, Stan'in kardeşinin de sürekli zaten isim değiştirdiğini söyleyenler var. Daha sonradan Sue'u görüyor tabi ama küçük olduğu için Sue babasını tanımaması normal diyenler var yani. En azından Sue babasını tanımasa bile babası Sue'u görünce bence birazcık duygulanıp söyleyebilirdi veya belli edebilirdi. Oradan birazcık mantıksız gelebiliyor. Kısacası bu teorinin de aslında bir kesinliği yok. Gizem olarak kalacak her zaman. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin teorileriniz ve fikirleriniz neler? Bunları da merak ediyorum. Yorumlara yazarsanız onları da okuyacağım. Birçok teori dönmekte bu arada. Sue'un babasıyla ilgili. Yaşlı McGugan'ın hafızasını unuttuğu için babası olduğunu hatırlamadığını, aslında onun babası olduğunu söyleyenler bile var. Siz ne düşünüyorsunuz? Bunları kesinlikle yazmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere.